Merhaba arkadaşlar, Kıskanmak dizisinin yeni bölüm detaylı analizine hoş geldiniz. Analize geçmeden önce Kıskanmak dizisini sevenler aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasın. Şimdi Kıskanmak dizisinin yeni bölüm analizine başlayalım. Dizinin yeni bölümünde geçmişin karanlık gölgeleri artık sadece ruhları değil, atılan her adımı da birer birer yutmaya başlıyor ve önümüzdeki bölümde bu girdabın tam merkezine çekileceğiz. Nüzhet'in bir yıl sonra ortaya çıkan bu katı ve tavizsiz tavrı, aslında kaybettiği otoriteyi yeniden inşa etme çabasından başka bir şey değil. Ancak bu kez karşısında eski Mükerrem'i bulamayacak. Bir annenin evladı için neleri göze alabileceğini, o naif kadının içinden nasıl bir savaşçı doğduğunu izlerken nefeslerimiz kesilecek. Mükerrem'in o plansız ve fevri çıkışı, Paşazade konağının sarsılmaz sanılan duvarlarında ilk büyük çatlağı açacak ve bu çatlak zamanla tüm aileyi içine çeken bir uçuruma dönüşecek. Seniha ise her zamanki gibi satranç tahtasının başında, ancak bu sefer hamleleri sadece rakibini değil, kendi güvenliğini de tehlikeye atıyor. Halit'in özgürlüğü için kurduğu o tehlikeli ittifaklar, aslında kendi elleriyle ördüğü bir hapishanenin parmaklıkları haline gelecek. Seniha'nın içindeki o bitmek bilmeyen kıskançlık ve her şeye sahip olma arzusu, onu en yakınlarını bile feda edebileceği bir noktaya taşıyacak. Halit'in cezaevinde bıçaklanması, sıradan bir saldırı değil, İstanbul'un o puslu sokaklarından uzanan eski bir hesabın kanlı bir hatırlatıcısı olarak karşımıza çıkacak. Bu saldırı, tüm karakterleri mecburiyetten de olsa İstanbul'a, yani günahlarının başladığı o şehre geri döndürecek. İstanbul yolculuğu sadece mekan değişikliği değil, aynı zamanda herkesin kaçtığı o büyük sırlarla dolu sandıkların kilitlerinin tek tek kırılması anlamına geliyor. Tren rayları üzerinde ilerleyen her kilometre, karakterleri yüzleşmekten korktukları gerçeklere biraz daha yaklaştıracak. Halit'in hastane odasındaki yaşam mücadelesi, Kızılbağ ailesinin dağılmış parçalarını bir araya getirmeye çalışırken, aslında aralarındaki nefretin ne kadar taze olduğunu bize tekrar kanıtlayacak. Mükerrem ve Seniha arasındaki o sessiz ama derin savaş, İstanbul'un görkemli silüeti altında çok daha vahşi bir boyuta taşınacak. Gelecek bölümde izleyeceğimiz bu kaos, aslında büyük bir yıkımın başlangıcı olacak. Kimse o İstanbul treninden indiği gibi kalamayacak. Herkesin cebinde sakladığı bir intikam planı, kalbinde ise sönmek bilmeyen bir kıskançlık ateşi varken, dostlukların ve akrabalık bağlarının hiçbir hükmü kalmayacak. Nüzet'in gücü, Mükerrem'in annelik içgüdüsü ve Seniha'nın zekası çarpıştığında geriye sadece harabeler kalacak. Artık kimin haklı olduğunun bir önemi yok, çünkü bu hikayede herkes kendi yarattığı cehennemin içinde yanmaya mahkum görünüyor. Gelecek sahneler bize şunu fısıldayacak: kaçtığınız yer aslında kaderinizin sizi beklediği duraktır ve İstanbul bu karakterlerin son sığınağı değil, en büyük sınavı olacak. Kaderin ilmik ilmik ördüğü o karanlık ağ, artık karakterlerin boğazını sıkmaya başlıyor ve önümüzdeki sahnelerde bu nefessiz kalma halinin nasıl büyük bir fırtınaya dönüştüğüne şahitlik edeceğiz. Mükerrem'in bir yıl boyunca içine akıttığı gözyaşları, evladından koparılmanın verdiği o tarifsiz sızıyla birleşerek artık dindirilemez bir öfke seline dönüşüyor. Onun o sessiz duruşunun altındaki volkan patladığında sadece Nüzhet değil, bu adaletsizliğe göz yuman herkes o ateşin içinde kalacak. Bir annenin çaresizliği ile bir kadının onur mücadelesi arasındaki o ince çizgi, Mükerrem'in yapacağı hamlelerle tamamen ortadan kalkacak ve biz onun uğruna her şeyi feda edebileceği o büyük isyanına tanıklık edeceğiz. Seniha'nın o buz gibi soğukkanlılığının ardında sakladığı korkular ise
artık saklanamayacak kadar gün yüzüne çıkıyor. Zekasıyla herkesi parmağında oynatabileceğine inanan bu kadın, aslında kendi kurduğu oyunun en büyük kurbanı olma yolunda ilerliyor. Halit'i kurtarmak adına attığı her adımda, geçmişin tozlu raflarından yeni bir günahı yere düşürüyor. İstanbul'a doğru yola çıkan o tren, sadece bir ulaşım aracı değil, geçmişin ve geleceğin çarpışacağı devasa bir hesaplaşma sahnesi olacak. Halit'in aldığı bıçak darbesi sadece tenine değil, ailenin o sahte bütünlüğüne de indirilmiş bir darbe olarak kalacak. O kan sızdıkça aile içindeki tüm yalanlar da birer birer ortaya dökülecek. İstanbul'un o ağır ve puslu havası, karakterlerin içindeki karanlığı daha da besleyecek. Şehre ayak bastıkları andan itibaren, kaçtıkları her anının onları bir köşe başında beklediğini görecekler. Nüzhet'in o kibirli ve üstten bakan tavrı, Mükerrem'in kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olmasının verdiği cesaretle çarpıştığında, Paşazade ailesinin temelleri derinden sarsılacak. Artık kimse güvende değil, kimse masum değil ve en önemlisi kimse göründüğü kadar güçlü değil. Bu büyük yüzleşme, karakterlerin maskelerini tek tek düşürürken, kıskançlığın sadece bir duygu değil, insanı kemiren bir hastalık olduğunu en çıplak haliyle bize gösterecek. Gelecek bölümlerdeki bu gerilim, izleyiciyi adeta bir labirentin içine hapsedecek. Her kapı yeni bir sırra, her fısıltı yeni bir ihanete açılacak. Mükerrem'in evladına ulaşma arzusu, Seniha'nın iktidar hırsı ve Halit'in yaşam mücadelesi tek bir potada eriyerek büyük bir trajediye doğru evrilecek. Kimin kime dost olduğu, kimin kimi sırtından vuracağı belli olmayan bu puslu atmosferde sevginin yerini nefret, sadakatin yerini intikam alacak. Trenin raylar üzerindeki o ritmik sesi, yaklaşan felaketin ayak sesleri gibi yankılanırken, bu hikayenin kazananı olmayacağını, sadece en az hasarla hayatta kalanların hikayesinin devam edeceğini derinden hissedeceğiz. Herkes kendi hikayesinin kahramanı olduğunu sanırken, aslında başkalarının yazdığı o trajik senaryonun içinde savrulup gidecekler. Evet arkadaşlar, analizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni analizlerden anında haberdar olmak için bildirimler tuşunu açabilirsiniz. Yeni analizlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.